Hepinize merhaba. Bugün sizlere Android 11 ile gelen 15 tane özellikten bahsedeceğim. 1 numara Home butonu. Home butonu eskiden şu aşağıdan çektiğinizde direkt bütün uygulamaları getirmesine rağmen şimdi bunu biraz daha farklı bir noktaya, biraz daha yukarı taşımışlar. Artık menüleri açmak için şöyle biraz daha yukarıdan başlamanız gerekiyor. Önceden şu aşağıdan da başladığınızda geliyordu. Şimdi aşağıdan başlarsanız açık olan uygulamalar geliyor. Ama biraz daha yukarıdan başlarsanız tüm uygulamaların olduğu yer karşınıza geliyor. İki numara Screenshot özelliği. Bu açık olan uygulamaları gördüğümüz ekranda aşağıya iki tane menü gelmiş durumda. Biri Screenshot, biri Select. Bildiğiniz gibi ekran görüntüsü almak için çok eski versiyonlarda Power butonuna, yani açma kapama butonuna ve ses kısma butonuna dokunuyorduk, basılı tutuyorduk aynı anda. Android 10'da ise Power butonuna basılı tuttuğumuzda bize bir menü getiriyordu. Oradan screenshot alabiliyorduk. Artık screenshot'ı oradan buraya taşımışlar. Böylece herhangi bir ekran görüntüsü almak istiyorsanız screenshot'a basıyorsunuz. Anında size o ekranın ekran görüntüsünü alıyor. Bunu isterseniz arkadaşlarınızla bir uygulamada paylaşabiliyorsunuz ya da edit edebiliyorsunuz. Select özelliği de o anda açık olan penceredeki bütün yazıları işaretlemenizi sağlıyor. İsterseniz buradan parçalı bir şekilde de işaretleyip kopyalama işlemi yapabiliyorsunuz. 3 numara Power butonu. Power butonunda çok ciddi değişiklikler gelmiş. Şu anda gördüğünüz gibi eskiden Power butonunda çok farklı bir menü geliyordu. Artık Power butonunu tamamen ayrı bir özelleşmiş bir ekrana çevirmişler. Burada açma kapama işlemleri yine olduğu gibi screenshot kalkmış. Arada bir temassız özellik, yani NFC özelliğiniz varsa telefonunuzun, banka kartınızı burada tanımlayıp telefonunuz ile direkt ödeme yapabiliyorsunuz. Aşağıda ise akıllı ev cihazları için ayrı bir bölüm oluşturulmuş. Bu da artık akıllı ev için bir takım komutlara kolay ulaşmanızı sağlamak için burada tuşları atamanıza izin veriyor. 4 numara Bildirimler ekranı. Bakın yukarıdan çektiğimde eskiden bildirimler şurada biraz karman çorman veya bir arada dururdu. Şimdi yine karman çorman ama 3 tane ana başlığa bölünmüş durumda. Bir tanesi Conversations, yani sohbetler. İkincisi Notifications. Üçüncüsü de Silent. Bunu benim oldukça hoşuma gitti. Mantıksal bir sebebi var. Gün içinde biliyorsunuz en çok dikkat ettiğimiz mesajlar veya bildirimler aslında mesajlardan geliyor. Yani yazışma ekranları nedir bunlar? SMS ile gelen mesajlar, işte WhatsApp mesajları ya da Facebook'tan gelen mesajları, Instagram'dan gelen mesajları burada görebiliyorsunuz. Eğer gelen mesajlar çok fazla size mesaj yazan var diyelim. Onların içinden de önemli önemsiz diye ayırıp bunları alt kategorilere, notification'lara atabiliyorsunuz. Notification'lar normal uygulamalardan gelen bütün bildirimler buraya düşüyor. Eğer bunların içinde de mesela sürekli benim dikkatimi dağıtmasın veya ilgimi çekmesin dediğiniz işte hava durumu, ne bileyim bir takım sürekli tekrar eden bildirimleri de silent'a aşağıya atabiliyorsunuz. O sizin artık hani çok ilgilenmediğiniz, en az ilgilendiğiniz uygulamaların bildirimleri de bu alana düşüyor. Bunların arasında tercih yapabiliyorsunuz. Yani bu uygulama bildirimleri buraya düşsün veya notifications alanına düşsün diye seçebiliyorsunuz. 5 numara medya kontrol. Medya kontrol özelliği şöyle oldu. Spotify, YouTube Premium gibi bir takım böyle medya programlarını açtığınızda şuradan bir şarkıyı açayım hemen. Sonra da yukarıdan, evet. Bakın bu Spotify menüsü yukarıda geldi. Biraz daha aşağıda çekersem hatta artık şarkılarımı, yani Spotify ve benzeri bu tarz medya yönetim programlarını buradan görebiliyorum. Play tuşuna basabiliyorum. Bir sonraki şarkı veya bir önceki şarkıya buradan geçebiliyorum.
Ya da bu şarkıyı işte telefon hoparlöründen ya da diğer Bluetooth cihazlardan yayınlansın diye tercihlerimi buradan yapabiliyorum. Yani biraz şey açısından iyi olmuş, kolaylaştırmışlar. O sırada uygulamayı arka plana atsanız da en tepede sizin için müzik ve medya dosyalarını yönetebileceğiniz bir menü geliyor. 6 numara Screen Recorder. Şu anda bu video kaydını da yaptığım uygulama artık Android 11'in kendi içinde gelen uygulama. Bunu da şöyle göstereyim. Normalde şu üstteki menülerde, Wi-Fi'yi açıp kapadığınız menülerde, bakın şurada yer alıyor Screen Record. Şu anda kayıtlı olduğu için stop'a basmayacağım. Eğer burada göremiyorsanız, yani bu baştaki ekranlarda göremiyorsanız, şu sol alttaki kalem simgesine dokunun. Burada size açık olan bütün o imleçleri gösterecektir. Benimki de ilk açtığımda açıkçası şu aşağıda bu sırada yer alıyordu. Ben buradan biliyorsunuz uygulamaları yukarı atabiliyorsunuz. Buradaki bir uygulamayı aşağıya atabiliyorsunuz. Screen Record'da ben buradan bu şekilde yukarıya eklemiş oldum. Böylece herhangi bir ekran kaydı yapmak istediğinizde Screen Record seçebiliyorsunuz. Fakat ufak bir özellikten de bahsedeyim. Third party diğer yazılımlar cep telefonunuzun kameralarını da kullanarak, yani ekran görüntüsü kaydederken kamera kaydı da alabilirken, bu şimdilik sadece ses ve görüntü kaydı alabiliyor. Çok fazla detaylı özelliği yok. Ama bu haliyle de sadece ekran kaydı almak istiyorsanız, video çekmek istiyorsanız yeterli. Bubbles Chat. Bubbles Chat'i ben açıkçası çalışır hale getiremedim. Bubbles Chat özelliği gelmiş. Tabii bunu destekleyen uygulamalarla çalışıyor. WhatsApp'ta desteklemesi gerekiyor. Bubbles Chat özelliği şu: eğer Facebook, Messenger vesaire kullandıysanız, o sırada açık olan uygulamalarınızın, örneğin ne diyelim, Google Chrome açtınız. Evet. Chrome açıkken siz arka planda bir arkadaşınızla yazışıyorsunuz. Onun imleci de hemen bir kenarda, bir köşede böyle beliriyor. Ekranın bir kenarında ikon olarak beliriyor. Böylece siz onunla muhabbet edeceğiniz zaman pencereler arasında dolaşmadan, onu aramadan hemen en önde görüyorsunuz ve yazışmaya başlıyorsunuz. Fakat dediğim gibi Bubbles özelliği bende çalışmadı. Şu ayarlardan giriliyor normalde. Bakın burada Bubbles, tüm mesajlar Bubbles olabilsin ve mesaja da, yani yazıştığınız kişiye de Bubbles özelliği katabiliyorsunuz ya da kaldırabiliyorsunuz. Yani her kişiye ayrı ayrı bir özelliği verebiliyorsunuz. Ben biraz önceki bu yazışmama eklediğim halde Bubbles ekranda açık gelmedi. Forumlara da baktığımda bu hatayı birçok kişinin yaşadığını gördüm. Sanırım daha tam oturmamış bir özellik. Biraz daha zamana ihtiyacı var. Dark Theme Scheduler. Şimdi Dark Theme zaten Android 10'da da 11'de de sürekli geliştirilerek ilerliyor. Bu sefer de şu özelliği getirmişler. Dark Theme'i belli saatlerde programlayabiliyorsunuz. Örneğin gün doğduktan sonra Dark Theme'den çıksın, gün batımında Dark Theme'e geçsin ya da tam tersi gibi. Bunu da ayarlardan göstereyim yerini. Ayarlara giriyorsunuz, telefonunuzun ayarlarına. Burada Display'e gelmeniz gerekiyor. Display, ekran ayarları. Bakın burada Dark Theme, hemen yanında bir tane buton var. Dark Theme'in üzerine dokunduğum anda Dark Theme Schedule diye çıktı en üstte. Schedule, turn on from sunset to sunrise, işte gün batımından gün doğumuna kadar, custom time veya none. Yani belli saatler arasında, sizin belirlediğiniz belli saatler arasında şu saatte Dark Theme, karanlık ekran modu devreye girsin, şu saatte çıksın diyebiliyoruz artık Android 11 ile. Notification History özelliği gelmiş. Bu Notification History de önceden olmayan bir şey. Ben açtım. Size nereden açıldığını göstereyim. Ayarlara girdikten sonra Apps and Notifications'a giriyoruz. Burada Notifications kısmına dokunduğumuz anda bildirimler. Bakın en tepede bildirim History diye bir şey geldi. Bunu yukarıdaki düğmeye, bende kapalıydı, açtım. Açtıktan sonra bunu getirmelerinin amacını şöyle söylemişler. Genellikle sabah uyandınız, işte alarm çalıyor vesaire. Telefonunuzda bir takım bildirimler var.
uyku sersemi ya da farkında olmadan ya da çocuğunuz oynarken bir takım bildirimleri eliyle kapattı. Siz tabii artık o kapattığı için bir daha göremiyorsunuz. Yani size gelen bir takım geçmişteki çağrılar, ne bileyim duyurular, bildirimler, onları kaçırıyorsunuz. İşte bunların kaçırılmaması için artık tarihçe tut gibi bir özellik geldi. Tarihçe geriye dönük olarak bütün telefonunuza gelen bildirimleri artık buradan izleyebiliyorsunuz. Buradan derken buradan açma kapama özelliği aslında şuradan da izlenebiliyor. Bildirimlerin en altına gittiğiniz zaman bakın sol altta History diye seçenek geldi. Buradan da kısa yol olarak gidebilirsiniz. Ama eğer açık değilse o History seçeneği gelmeyebilir. Ondan emin değilim. Önce buradan gelip açmanız gerekiyor. Böylece gün boyu veya bir gün önce, daha önce gelen bütün bildirimleri de buradan görebiliyorsunuz. 10 numara. Security ayarları, privacy ayarları değişti. Ben bunu Android 10'daki tanıtımımda bahsetmiştim aslında. Şuradan göstereyim. Bakın güvenlikle ilgili giderek kendini geliştiriyor Android ve privacy'de permissions. Bakın Permission Manager diye bir şey var burada. Permission Manager'da girdiğiniz zaman bir önceki seferde yani Android 10'da şu gelmişti. Lokasyon bilgisini sadece uygulama açıkken kullansın diye lokasyon bilgisine hangi uygulamaların erişebileceğini ve ne zaman nasıl erişebileceğini seçebiliyorduk. Örneğin atıyorum Opet uygulaması. Diyorum ki sadece uygulama açıkken erişebilsin, her zaman erişmesin. Ya da bana her açtığımda sorsun gibi seçenekler vardı. Bunları yaygınlaştıracaklarını söylemiştim. Aynen de öyle olmuş. Aynı şekilde lokasyon bilgisi değil, mikrofon mesela. Mikrofona erişen bir sürü uygulama var. Fotoğraf çeken veya video çeken uygulamaların hemen hepsi. Bakın burada kamera mesela. Kamera sadece açıkken kullanabilsin. Bana her seferinde sorsun ya da işlem yapmasın gibi. Buradaki bütün kullanabileceğiniz sensörler veya cihazlara bu tür özellikler getirilmiş. Contacts'ta da. Contacts'ta çok detaylanmamış ama bunun gibi bir takım şeyler biraz daha özelleşmiş durumda. 11 numara. Application Suggest. Şimdi biraz daha böyle yavaş yavaş arka planda kalmaya başlayan özelliklerden bahsedeceğim. Application Suggest bakın şu aşağıda Google Play Store'un olduğu hizadaki bütün uygulamalar için. Onu da şuradan göstereyim. Home Settings, Suggestions. Şunu yapıyor. Gün boyunca siz sabah kalktınız, işe gidiyorsunuz. İşe giderken genellikle navigasyonu açtınız. İşe gittiniz atıyorum WhatsApp'la çok haşır neşir oldunuz. Öğle arası Instagram'a ne bileyim bir takım sosyal ağlara baktınız. İşte bunlara dayanarak bakın burada size animasyonda da gösteriyor. Sizin bulunduğunuz gün ve saate göre, yaptığınız alışkanlıklarınıza göre sizin home butonunuza bu aşağıda gelen 5 tane ikonu otomatik olarak değiştiriyor. Bunu bir kısım yani bazı kullanıcılar çok eleştirdiler. Yani ben zaten uygulamaları en çok kullandığıma göre dizmiştim. Bunun dinamik olarak değişmesini istemiyorum diyenler de var. Evet iyi olmuş. Gerçekten bu şekilde akıllı arka plandaki bir akıllı sistemin bunu yönetmesine izin verenler de var. Gördüğünüz gibi şu anda aşağıda benim işte en sık kullandığım 5 tane ikon duruyor. Gün içinde yaptığım kullanımlara göre bu dönüşümleri kendisi ayarlayabiliyor. 12 numara Voice Access. Voice Access sesle komut. Sesle komut için aslında bir uygulama indirmeniz gerekiyor Google Play'den. Yanlış hatırlamıyorsam adı da yine Voice Access diye geçiyordu Google'ın. Şurada Voice diye arayayım. Voice Commands değil de Voice Access sanki. Evet. Bakın ikonu bu. Voice Access. Bunu internetten indirirseniz eğer telefonunuza hiç dokunmadan bütün mailleri açıp kapatabiliyorsunuz. Mesaj yazabiliyorsunuz. İşte ekrana scroll etme yani aşağı yukarı kaydırma işlemini yapabiliyorsunuz. Bu özellikle engelliler için çok büyük faydası olacak bir şey. Fakat normal kullanımlarda biraz yorucu oluyor açıkçası. Çünkü
Ekrandaki her şeyi size okumaya ve sürekli komutlarınızı takip etmeye çalışıyor. Hem pil tüketimi açısından hem de kullanım açısından çok kullanışlı değil. Ben test ettim ama birebir ihtiyacı olanlar için de kesinlikle faydalı bir şey olacaktır. Bu özellik Android 11 ile birlikte gelmiş durumda. Daha oturmuş durumda. Application Pin özelliği, özellikle şehir ekranında. Biraz önce şu şehir ekranını tanıtmıştım. Buraya ufak bir özellik getirilmiş. Bu dediğim gibi artık arka planda kalan özellikler. Bakın screenshot çektim diyelim ve bu screenshot'ı share etmek istiyorum. Yani paylaşmak istiyorum. Share dediğimde burada bir takım uygulamalar geliyordu. Ben hatta daha önce denerken burada eklemişim de. Şunları kaldırayım. Unpin. Evet. Örneğin ben ekran görüntülerini en çok WhatsApp'ta paylaşıyorum diyelim. Burada WhatsApp uygulamasını buluyorum. WhatsApp normalde çok aşağıda geldi. W'da olduğu için. Ama ben bunu sık kullandığım için yukarıda çıksın istiyorum. Basılı tutuyorum. Pin WhatsApp dediğim anda WhatsApp'ı benim ilk 3 sırada şu yukarıda hemen uygulamaların arasına eklemiş oldu. Böylece sık kullandığınız share uygulamalarını pin yani oraya raptiyeleme, sabitleme özelliği de gelmiş durumda. 14 Updates Google. Bu biraz anlatılmaz yaşanır bir şey. Bildiğiniz gibi Android'deki güncellemeler özellikle çıktıktan sonra markaların inisiyatifinde kalıyordu. Yani o markanın kendi arayüzüne bunu adapte etmeden dağıtması, yayınlaması mümkün değildi. Ama özellikle güvenlikle ilgili bir takım güncellemeleri artık Android Google Store üzerinden yayınlamaya başladı. Böylece siz üreticinin bir güncellemeyi dağıtmasını beklemeniz gerekmiyor. Tabii ki bu işletim sistemi için geçerli değil. Yani Android 12'yi herkes aynı anda Google Play Store'dan indirecek diye bir şey yok. Ama riskli bir takım güncellemeleri de oradan dağıtmaya başladılar. Bu güvenlik açısından iyi oldu. 15 numara Android Auto Wireless özelliği. Bunu da ekranda gösteremeyeceğim. Sadece anlatacağım. Android Auto eğer aracınızda kullanıyorsanız aracınıza Android marka bir telefonla bindiğinizde telefonunuzun özellikle navigasyon ekranı veya müzik dinleme gibi şeyleri aracınızdaki Android Auto uyumlu teybe ekran olarak yansıtmasını sağlıyordu. Bunu kullananlar bilirler. Bir USB kablo ile yapıyorduk bugüne kadar. Artık Android 11 ile birlikte bu Wi-Fi'ye geçmiş oldu. Fakat burada da şöyle bir küçük parantez var. Android Auto'nun Wi-Fi'den çalışabilmesi için arabanızın da Wi-Fi yani cihazınızda, teybinizde Wi-Fi özelliğinin olması lazım. Olmadan bu özelliğin hani Android'e gelmiş olması kullanabileceğiniz anlamına gelmiyor. Bu durumda da daha güncel bir teybe ya da güncel bir arabaya sahip olmanız gerekebilir. Evet, 15 tane maddeyi bitirdik. Buraya kadar sıkılmadan izlediyseniz size 2 tane de bonuslu özellikten bahsedeceğim. Bir tanesi asistan özelliği. Bildiğiniz gibi bu akıllı asistan ve yapay zeka üzerine zaten sürekli geliştiriyorlardı kendilerini. On hold özelliğiyle de en böyle sıkıldığımız, en yorulduğumuz şeylerden biri. İşte internet bankacılığını aradık veya herhangi müşteri hizmetlerini aradık. Bazen bekleyenler arasında 15. sıradasınız vesaire deniyor. O süreyi de bekleyerek geçirmek biraz sıkıcı olabiliyor. Orada işte on hold özelliğini devreye aldığınızda asistanda sizin yerinize bekliyor ve telefon veya sıra size gelene kadar da o mesajı dinlemeye devam ediyor sizin için. Telefon geldiğinde size tıpkı bir sekreter gibi hattı bağlamış oluyor. Bu güzel bir özellik. Bir diğer Android 11 ile gelen yeni özellik de Work profili. Özellikle benim gibi IT alanında çalışanların çok bileceği bir şeydir. Size de şöyle anlatayım. Şirketiniz eğer size bir şirket telefonu verdiyse kimi zaman o şirket telefonundaki bilgileri yani şirkete ait bilgileri de güvence altına alabilmek için IT departmanlarına belli yetkiler veriliyordu. Eğer siz telefonu kaybederseniz kaybettiğinizi söylediğiniz anda internet üzerinden erişilebildiği sürece o telefondaki bilgiler siliniyor. Böylece şirkete ait bir takım varsa gizli verilerin veya
rakiplerin eline geçmesini istenmeyeceği bir takım verilerin otomatik olarak uzaktan silinmesi sağlanıyordu. Ama bunun da yapılabilmesi için tabii şirket IT departmanının sizin telefonunuz üzerine belli yetkilere sahip olması gerekiyor. İşte bu gibi durumlarda kişiler artık iki telefon taşımasın. Yani şirket telefonu, kendi telefonu vesaire hem fazladan cihaz taşımak hem de bunun getireceği maddi, kimi zaman da manevi, yani o telefonu bu sefer sahip çıkmak için de gerekecek efor yerine şöyle bir şey yapıldı. Artık cep telefonlarında work profili denen profiller var. Bu zaten vardı aslında, yeni gelmedi. Sadece bunun gizlilik derecesi, güvenlik derecesi bir kat daha artırıldı. Böylece siz iş telefonunuzu şahsi telefonunuz gibi de kullandığınızda IT departmanı sizin şahsi alanınıza erişemiyor oluyor. Şuradan bakın göstereyim, ben şu anda personal diye gözüküyor. Work profilimde de bir takım başka iş yerinin bana atamış olduğu uygulamalar gözüküyor. İşte bu iki alan birbirinden biraz daha ayrışmış durumda. Work tarafındaki bilgiler personal'ı görmüyor, personal'dakiler work'ü görmüyor. En azından kağıt üzerinde tanımı bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Android 11 ile ilgili aslında daha anlatmadığım birkaç özellik daha mutlaka vardır. Eğer merak ettikleriniz veya video boyunca yeterince net anlaşılmayan konular olursa da aşağı yorumlar bölümüne yazarsanız elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.